cansız bir yumurtadan hayattar bir karınca çıkıyor. Eğer ki perde arkasında bu kadar işlevi, yumurta cansız olmasına rağmen, ilimsiz olmasına rağmen, kudretsiz olmasına rağmen programlayıp o içinden çıkan karıncaya bunları yükleyebiliyor ve bunu sağlayabiliyorsa ne âlâ. Eğer akıl sağlayamaz bunu, yumurta nasıl sağlasın diyorsa, arkadaş bunu sağlayan kim? Bu hayat altında bunu veren kim? Biz ona Allah diyoruz işte. Bilim bugün kainattaki olay ve hadiseleri ele alırken her bir olayı esbab yani sebepler tahtından öte götüremiyor. Mesela merkez kaç kuvvetini, yerçekim kuvvetini, suyun kaldırma kuvvetini, fotosentezi, kemosentezi, bunun gibi yüzlerce hadiseler var kainatta meydana gelen. Ama bunların her birisini ele aldığında sebepler yani bir denklem kuruyor ve bu denklem çerçevesinde bu olay gerçekleşir diyor. Peki soru şu, gerçekleştiren nedir? Yani mühür kimin mührü? Her bir hadise içerisindeki o mührün sahibi kim? Senin gözünün önünde bir kişi ölü bir kuşu bir anda canlandırdı. Ne yaparsın? Şaşırırsın değil mi? Sadece onunla mı kalırsın peki? İkinci bir kuşu daha diriltmesini beklersin belki. Korku filmlerinde en çok bizi şaşırtan şey ne? Ölü olarak bildiğimiz bir şeyin birden hortlaması, tekrar canlanması olmuyor mu? Ürkütücü değil mi yani? Adam gözünün önünde hayvana dokunuyor, mesediyor, hayvan canlanıyor tekrardan. Onun için ne yaparsın? Tekrardan belki bir kuşu diriltmesini beklersin. Ölü bir kuşu diriltmek mi daha büyük bir marifet? Yoksa ölü bir yumurtadan canlı bir kuşu çıkarmak mı daha büyük bir marifet? B şıkkı. Ölü bir kuşu diriltmek mi daha büyük bir marifet? Yoksa cansız bir nutfeden canlı bir arslanı meydana çıkarmak mı daha büyük bir marifet? Ölü bir kuşu diriltmek mi daha büyük bir marifet? Yoksa herhangi bir canlılık belirtisi olmayan çekirdekten, tohumdan gül tarlalarını çıkarmak mı daha büyük bir marifet? Allah yeryüzünde sürekli bu bahsettiğim, daha çok bizi hayrette bırakacak olan hayat vermeleri, canlı kılmaları an be an sürekli yaratıyor. Gözümüzün önünde birçok aslında cansız bir şeyden sürekli hayatlar, hayat sahibi canlı mahlukları çıkarıldığını görüyoruz. Ama ne var ki buna bu denli şaşırmıyoruz. Su parçasından işte bir Süleyman çıkarıyor, bir Ali çıkarıyor, bir Veli çıkarıyor. Ete kemiğe büründürüyor. Hatta ve hatta bazılarında değil mi o canlı olarak yarattığı mahlukatın birçoğunda belki ruh da veriyor. Ayrı bir beden daha veriyor. Bu çok daha şaşırılması gereken bir şey değil mi Özcan abi? Dolayısıyla bizim şaşkınlıklarımızın en zirve noktasına aslında Allah hak ediyor. Ama biz ne var ki bu şaşkınlıklarımızı bir cep telefonunun yeni versiyonunda, bir bilgisayarın formatında çok daha fazla sergiliyoruz. Şimdi bugün bu hayat verme delilini konuşacağız. Bu hayat verme delili bizzat Allah'a bakan bir delildir diyeceğiz. Tamam mı? Turra diyeceğiz çünkü. Buyurun. Bismi Subhanehu Mesnevi Nuriye Lemalar 3. Lema Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayrı mütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. İhya diyecek. İhya hayat verme anlamına geliyor. Daha önce olmayan bir hayatı verecek. Biz bunu tefekkür edeceğiz. Ne demek bu? Baktığın zaman hayat vermeyi bir bebeğe de veriyor, civcive de veriyor, bir larvaya da veriyor. Her bir mahluka ayrı ayrı hayat hatemini, turrasını basıyor. Buyur devam edelim. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar şeffaf ve şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Her şeffaf bir eşyada ya da her su damlacığında biz neyin tecellisini görüyormuşuz? Yansımasını? Güneşin. Her birinde biz ayrı ayrı güneşi görüyorsak bu bize neyi gösteriyor? Her birinin ayrı ayrı güneş olduğunu mu gösterir? Yoksa bir güneşin yansımaları olduğunu mu gösterir? Bir güneşin yansımaları olduğunu gösterir. Çünkü biz bunu bildiğimiz için
Dolayısıyla bu mantığı direkt bir güneşin yansımasıdır. Yoksa ayrı ayrı güneşler var demeyiz. Devam edelim. Kezalik Şems-i Ezeli'nin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki İhya dedik, hayat verme. Nefi hayat, hayat üfleme. Şimdi bir önceki örnekte dedi ya, şeffaf olan her şeyde, su damlaları, cam parçaları her birinde güneşin tecellilerini görebildiğimiz gibi. Baktığımız zaman canlı mahlukatta ihya yani hayat verilmiş ya da hayat üflenmiş diyeceğimiz bir delil var ki ehadiyete bakan bir delil. Ne demek bu ehadiyet? Ehadiyet ve vahidiyet diye not alabilirsiniz. Güneş denizi aydınlatıyor mu? Güneş çıktığı zaman bütün denizi aydınlatıyor mu? Denizin her bir damlasını da aynı anda aydınlatıyor mu? Aydınlatıyor. Mesela yaz günlerinde biz yaz memleketinde olduğumuz için deniz kenarına gittiğimizde uzaktan baktığımızda da bütün deniz aydınlık görüyoruz. Göz alıcı. Yakına gittiğimizde de kıyıda o dalgaların vurduğunda her bir damla değil mi? Her bir köpüğün içerisinde de aynı parlaklıkları, aydınlıkları görüyoruz. Yani güneş denizi hem bir bütün aydınlatıyor hem de baktığı zaman her bir damlasını ayrı ayrı aydınlatıyor, içine giriyor. İşte güneşin denizin tamamındaki tecellisi, bu yansımasına biz vahidiyet diyeceğiz. Geniş zemindeki, bütünündeki tecellisine, yansımasına biz vahidiyet diyeceğiz. Peki aynı güneşin her bir damla, her bir şeffafın içerisindeki yansımasına ise ayrı ayrı ehadiyet diyeceğiz. Ehadiyetin özelliği şudur. Ehadiyetin özelliğinde birbirine benzemesi vardır ama hiçbiri birbiriyle aynı değildir. Benzersiz şekilde tecelli ediyor onlarda. Yani birbirine birebir benzemiyor. Dıştan baktığında benziyor gibi her birinde bir güneş var. Ama baktığın zaman her birinin kendine ait kalıbına göre onda tecelli ediyor. Ne demek istiyoruz? Mesela biz şimdi bu konuyu aslında hayat verme delili için konuşuyoruz. Ve dedik ki ehadi bir özelliktir hayat verme delili. Ehadi dedik, nasıl ehadi olacak? Şöyle, çeşit çeşit balina türleri var. Belki siz de merakınız çektiği zamanlar izliyorsunuzdur, bakıyorsunuzdur. Balinalar içerisinde katil balinalar var, kambur balinalar var, daha sonra beyaz balinalar var, mavi balinalar var, kısa yüzgeçli pilot balina türü denilen balinalar var. Bak hepsinin ismi farklı. Peki bunlarda ne var her birinde? Bizim şu an konuştuğumuz hayat var. Baktığınız zaman ehadiyet nerede devreye giriyor? Katil balinaların ömrü takribi ortalama 50 ile 90 yıl sürerken kambur balinaların ömrü 45 ila 50 yıl sürüyor. Beyaz balinaların ömür süresi ise 35 ila 50 yıl kadar sürebiliyor. Mavi balinaların biraz daha fazla 80-90 yıl kadar yaşayabiliyorlar onlarda. Kısa yüzgeçli pilot balığı. Onun ömrü ise ortalama 45 yıl olarak tespit edilmiş. Şimdi bu ne demek? Hepsinde bir hayat var değil mi? Ama ehadi noktada her birinin ömür süresi farklı farklı. Yani verilen hayatlar, evet hayatlarlar ama her birine kendine hususi bir hayat tarzı, hayat şekli, hayat biçimi verilmiş demektir. Doğru mu? Mesela bal arılara bakacak olsak, bal arıları ne kadar yaşıyor biliyor musunuz? Bal arıların ömrü aşağı yukarı 42 gün, 45 gün. 1,5 ay. Bununla beraber erkek arılar 6 ay kadar yaşıyor. Kraliçe arılar ise 2 ila 7 yıl kadar yaşıyorlar. Aynı mantık. Her birinde hayat var mı? Var. Ama ehadi yani bal arılarına o hayatın yansıması 1,5 ay tecellisi. Erkek arılara 6 ay, kraliçe arılara ise ortalama 2-7 yıl kadar o hayat mührü vurulmuş. Yani ehadi dediğim anlaşıldı mı biraz daha? Hepsinde hayat var, vahidiyet. Ama her birinde kendine has özelliklere sahip hayat tarzı, stili, özellikleri var. Bu da ehadiyet oluyor. Cümleyi baştan alıp devam edebiliriz. Kezalik. Kezalik Şems-i Ezeli'nin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ve ne taklidini ne münferiden ve ne müctemian yapmaktan acizdirler.
Şimdi Allah'ın her bir canlı mahluk üzerinde ona hayat vermesi ve hayat üflemesi ehadi bir özellik diye ifade ettik. Şimdi burada varsayalım ki zaten asas ayırmaya çalıştığımız mesele şu. Ya bu hayat sahibi olma meselesi nasıl oluyor arkadaş? Şimdi inkar edenler Allah'tan başka ne bulurlarsa ona sarılmaya çalışıyorlar. Ve sarılabildikleri 3 tane sebep var. Yani 3 tane başlık var. Bu başlıklarda da birisi diyor ki kendi kendine yapabilir diyor. Birisi diyor ki tabiat yapar bunu diyor. Başka biri diyor ki sebepler yapar bunu diyor. Şimdi varsayalım ki sebepler yapıyor. Şimdi bütün onların düşündükleri sebepler şayet hayat sahibi olacak olsalardı. Nedir bu sebepler? Aklınıza gelen var mı? Yani sebepler olarak bahsettikleri şey neler olabilir? Cevap hakkı vereyim. Yağmurun yağıp da topraktan ürün çıkması mesela. Su, hava, güneş, toprak. Yani ana unsurlar aslında hava, su, toprak, güneş ve bu ve bunun gibi elementler. Bunlar her biri bir sebep olarak görmüş. Yani demişler ki bunlar bir araya gelerek mahlukatı oluşturabilir. Sebeplere vermişler. Haydi diyelim ki bu sebeplerin her biri kendisi hayat sahibi olsaydı. Bu arada toprak hayat sahibi mi? Havanın bir hayatı var mı? Havanın ömrü belli bir süre sonra bitiyor mu? Bitmiyor. Güneşin yok, cansız, büyüyüp gelişme gibi bir özelliği yok. Su da hakeza cansız. Varsayalım bunlar hayat sahibi olsaydı, canlılık özelliği gösterseydi. Zaten şunu ifade etmek gerekir. Cansız olduğunu tespit ettiğimiz şeylerin kendileri bir araya gelip kendi kendine canlı bir mahlukat oluşturabilmesi akıldan beri uzaktır. Varsayalım hadi öyle oldu. Diyelim ki bunlar canlı olsaydı. Kuvvet ve iradeleri olsaydı yine de bu hayatı icat edemezlerdi. Yani biz güneşi, havayı, toprağı ve suyu bir araya getirelim. Sonra diğer bütün aklımıza gelen bütün sebepleri de bir araya getirelim. Hatta ve hatta varlıklar içerisindeki en kemal sıfatlara sahip olan insan. İnsana ait bütün kemal sıfatları da onlara yükleyelim. Sonra onlara şöyle diyelim. Diyelim ki haydi bakalım sebepler. Çalışın, çabalayın, bütün gücünüzü bir araya getirin. Bir tane sineği yaratın. Canlı bir sinek. Mümkün değil, mümkün değil. Bak ayette diyor ki, ey insanlar, size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Biz bütün sebepleri toplasak, bir araya getirsek, bütün imkanları önlerine sersek, haydi bir sineği oluşturun desek mümkün değil. Mümkün değil. Bu demek oluyor ki canlı mahlukata vurulan bu hayat mührü ne mislini, ne taklidini, ne de başka bir formunu o sebeplerin ortaya koyabilmesi mümkün değildir. Çünkü hayat verme bizzat Allah'a ait bir fiiliyattır. Allah'a ait bir özelliktir. Bak mesela insanda Allah'a ait birçok şuunatın tecelli noktaları var. Yani biz görüyoruz diyoruz, Allah'ın da gördüğünü biliyoruz. Biz işittiğimizi fark ediyoruz, diyoruz ki Allah da işitir ama nasıl işitir? Karıncanın ayak sesini dahi işitir. Biz bazen şefkatimiz artıyor, diyoruz ki yani bu hissi ruhuma yerleştirende de şefkat hissi olması lazım. Numunesi bende. Ama tüm bunların her birinin karşılığı insanda verilmişken bir tek şey hariç tutulmuş. Hayat verme. Bunun insanda da karşılığı yok biliyor musunuz? Kudretine bakar insan, Allah'ın kudretine tefekkür edebilir. Kudret dışında başka aklınıza gelen iradesini kontrol edebilir. Değil mi? Allah'ın iradesini müşahede eder, görür. Kendiyle alakalı yola çıktığı her şeyde Allah'a karşılık bulabilir ama kendinden bulamadığı bir şey var ki hayat vermektir. O bizzat Allah'a aittir. Bizde öyle bir özellik yok çünkü. Yaratılmış mahlukat içerisinde en kemal özelliklere sahip insan, onda dahi bile bunun numunesi yok. Çünkü bizzat Allah'a ait olan bir özelliktir hayat verme. Bütün sebepleri bir araya da getirseniz, krallarını da getirseniz, bütün imkanları verseniz, önlerine serseniz, bir sineği dahi meydana getirmeleri mümkün değil. Ki ne kadar yapma güçleri olduğu da farz edilecek olsa ayrı ayrı bunca hayat mührünü
basamaz o sebepler. Yani hayat verme mührü sadece ve sadece Allah'a aittir. Dolayısıyla niye turra dediğini anladınız mı? Çünkü hayat verme delilini düşündüğümüz an bizzat Allah. Allah akla gelmesi lazım. Demiştik ya bizzat o görünür. Hayat verme delilinde bizzat Allah görünür. Devam edebiliriz. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller Şems'in timsali olup Şems'ten o şeffaf şeylere inikas etmiş olduklarına hükmedilmediği takdirde Şimdi şeffaf olan o materyallerde yani şeffaf olan cam parçaları, işte su damlacıklarında görülen şey güneş idi değil mi? Bizzat güneş miydi? Bizzat değildi. Eğer bu bizzat güneş olarak kabul edilirse ya da o şemsten gelen şeffaf şeylerin tecellisi kabul edilmezse, hakiki şemsten gelen bir tecelli, bir yansıma olduğu kabul edilmezse ne yapmak durumunda kalacak? Buyur. o sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. O zaman diyecek ki bu bir güneşin yansıması değilse ama her birinde güneş görüyorum. O zaman bunların her biri birer güneş diyecek. Hayat verme eylemine Cenab-ı Allah'a bağlayamazsa bir insan, bunu orada okuyamazsa hayat sahibi olan her bir mahlukun hayatını bizzat kendinde bilecek. Bağlayamayacak. O alakayı kesmiş olacak. Allah ile olan o bağı kesmiş olacak. Devam edelim. Kezalik Şems-i Ezeli'nin şualar menzilesinde olan tecelli esmasının noktayı merkeziyesi olan hayat, Hayat neymiş? Allah'ın esmalarının tecelli merkezi. Mesela biz bazen diyoruz ya telefon çekmiyor diyoruz. Ne yok diyoruz burada? Baz istasyonu yok diyoruz değil mi? Baz istasyonu olunca ne oluyor? Her birisi ayrı ayrı orada bağlantı kuruyor. O merkezi yakalayınca. Dolayısıyla hayat da bir nevi baz istasyonu gibi bir merkez görev görüyor. Allah'ın esmaları hayat varsa tecelli ediyor. Bir merkezi noktasında. Şimdi güneş dedik ya, güneş örneği verdik. Güneş ışığında kaç tane renk var? 7 renk var, doğru mu? Şimdi Allah'ın farklı farklı esmaların tecelli merkezinde ne bulunuyor dedik? Hayat. Şimdi mesela güneşin 7 tane rengi var ama biz güneşe baktığımızda kendi rengini görüyoruz. Aynı bunun gibi güneş işte bir prizmaya tutulduğunda 7 renge ayrılıyor. Her birinin tecellisi farklılaşıyor. Görüntüsü bizlerde farklılaşıyor. Aynı onun gibi. Hayat devreye girdiği zaman o prizma gibi Allah'ın tecelli eden esmalara mana bulmaya başlıyor. Ne gibi? Eğer ki hayat var ise rızıklandırma eyleminin tecellisini görebiliyoruz. Eğer ki hayat var ise hafiziyet esmasının tecellilerini okuyabiliyoruz. Eğer ki hayat var ise Allah'ın süslemesini müşahede edebiliyoruz. Yoksa o müzeyyin sıfatını hayat yoksa hükmü kalmıyor. Hayata temas edebiliyorsa o merkezde ne oluyor? Bu sefer Allah'ın teçhizatlandırması. Mesela bakıyorsun her bir canlıya ayrı teçhizat vermiş. Güle diken vermiş. Karıncaya anten ve kıskaçlar vermiş. Daha sonra güvercine kanatlar vermiş. Kartala keskin gözler vermiş. Hayatı çek bunların içerisinden hiçbir şey yok. Kartaldan hayatı çek. Güvercinden hayatı çek. Öyle ya. Karıncadan hayatı çek. Hepsi bir hiç hükmüne. Dolayısıyla merkez noktası ne yapmış? Esmaların tecellinin merkez noktasında hayatı koymuş. Cümle çok güzel değil mi? Bak ne diyor? Şems-i Ezeli'nin şualar menzilesinde olan tecelli esmasının, esmaların tecellilerinin noktayı merkeziyesi olan hayat. Devam. Bu hayat evet. Şems-i Ezeli'ye isnat edilmediği takdirde Bu hayatı Şems-i Ezeli yani Allah'a isnat etmezsek, ona vermezsek. Evet. bir sineğe, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir hayatta nihayetsiz bir kudret, Allah Allah. Her bir hayatın kendisinde, hayat sahibi olan her bir varlığın kendisine nihayetsiz bir kudret. Devam. muhit bir ilim, Muhit bir ilim. Her şeyi kuşatan bir ilim. Evet. mutlak bir irade gibi Allah Allah. Mutlak bir irade. Niye? Bütün kainatı o hayatının, sahip olduğu hayatının devam ettirebilmek adına onun sürekliliğini sağlaması gerekir. İrade etmesi gerekir. Evet. vacibül vücuttan ma'da hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan
sair sıfatların Bunların dışında da daha birçok aklımıza gelmeyen sıfatlar var. Bu sıfatlar da bizzat Allah'a ait sıfatlar. Evet, mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. bütün bu sıfatları sen tut, Allah'tan başka her şeye ver, kendisine ver, sebeplere ver. Ama gel gör ki akıl bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla kabul etmediği için de ahmakane, gülünç bir duruma düşüyor. Şimdi aslında burada şunu ifade etmek istiyor. Diyor ki sen her bir canlının, hayat sahibi varlığın detayına baktığın zaman perde arkasında o kadar çok detaylar var ki. Aklımıza gelmeyen sıfatlar dedi ya. Mesela karıncalar aşağı yukarı değil mi? 2 ila 7 milimmiş boyları. Kimisi 6-7 santime kadar çıkıyormuş. Şimdi her karınca kolonisinde en az bir tane kraliçe bulunur. Karıncalarda 2 adet mide bulunuyor. Bunların bir tanesinde yiyeceğini kendi için saklıyor. Diğerinde ise diğer karıncalar ile paylaşacağını saklıyor. Yine karıncaların bir özelliği kendi ağırlığın 20 katını taşıyabiliyor. Bu arada karıncalar bunu taşıyor ama gerek ayak yapısı gerek vücut yapısı gözle gördüğümüzde çok müsait değil gibi duruyor değil mi? Ama 20 katını taşıyor. Bak Herkül gibiler yani. Kendi ağırlığının 20 katını taşıyor. Daha sonra şöyle ilginç bir özellikleri var. Diyor ki yetişkin bir karınca katı yiyecekleri yutamaz. Ne yapar? Yiyeceklerin suyunu emerek beslenirmiş. Bu arada karıncalar hem etçil hem otçul besleniyorlar. Diyor ki kraliçe karıncalar doğuştan kanatlara sahiptir. Başka koloniler kurmak için yuvadan ayrıldıklarında kanatlarını bırakırlar, düşürürler. Siyah karıncalar ve ahşap karıncaların iğnesi bulunmaz. Onun yerine formik asit püskürtürler diyor. O da ayrı bir özellik. Tropik bölgelerde yaşayan yaprak kesici karıncalar keskin çeneleri ile yaprakları keser ve bunları yuvalarına taşır. Fakat bu yaprakları yiyecek olarak değil, mantar üretmek için kullanırlar. Mantarlardan kendileri için gerekli olan proteini elde ederler. İşçi karıncalar yuvanın içindeki çöpü dışarı taşımakla ve özel çöplüğe götürmekle yükümlüdürler. Köle karıncalar başka karıncaların yuvalarına saldırır, yumurtalarını çalar. Bu yumurtalar kırılıp yavru karıncalar çıktığında kolonide köle olarak çalışırlar. Abi olaylara bak. Aşağı yukarı 10.000 karınca türü bilinmektedir. Bir karıncanın ömrü 45-60 gün kadardır ortalama. Aynı zamanda hızlı koşmalarını sağlayacak uzun bacaklara sahiptirler. Şimdi karınca yumurtadan çıkıyor, cansız bir yumurtadan hayattar bir karınca çıkıyor. Eğer ki perde arkasında bu kadar işlevi, yumurta cansız olmasına rağmen, ilimsiz olmasına rağmen, kudretsiz olmasına rağmen programlayıp o içinden çıkan karıncaya bunları yükleyebiliyor ve bunu sağlayabiliyorsa ne âlâ. Eğer akıl sağlayamaz bunu yumurta nasıl sağlasın diyorsa arkadaş bunu sağlayan kim? Bu hayat altında bunu veren kim? Ancak ve ancak onun her halini bilen, gözeten, midesinin 2 tane olmasına kadar dahi tasarlayan bir zat olması lazım ki, değil mi? Bir bütünü görmesi lazım. Biz ona Allah diyoruz işte. Bak ehadi bir örnek. Karınca canlıdır ama kendine ait şartlar ile hayatı devam ediyor. Onun hayatı kendine özel. Hayat ile beraber perde arkasında o kadar çok Allah'ın sıfatı çalışıyor ki, esması çalışıyor ki. Onu söyledi zaten. Bu kadar devamında gelen esma ve sıfatlar başkasına vermek, yani yumurtaya vermek, nutfeye vermek, tohuma, çekirdeğe vermek. İnsanlar karşısında bunu kim veriyorsa, bunu kim ifade ediyorsa insanlar karşısında onu cahil, ahmak bir duruma düşürür diyor. Gülünç duruma düşürür diyor. Devam edebiliriz. ve aynı zamanda şu batıl hüküm ile her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyet-i mutlakayı isnat etmekle sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Bunu hadi verdiniz. Bununla beraber her birine ne isnat etmek gerekir dedi? İlahlık, uluhiyet vermek gerekir dedi. Mecbur duruma düşersin. Bir ilahı kabul etmezsen binler ilahı kabul etmeye mecbur kalırsın. Devam. Mağaza tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acip, muntazam vaziyete bakınız ki Neye bakıyoruz? Tohuma. Habbeye bakıyoruz değil mi? Evet. o habbe tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münesebattar olduğu gibi neviyle yani ebnai cinsiyle de
ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır. Şimdi elma tohumuna bakalım mesela. Tohumumuz elma olsun. Elmanın oluşabilmesi için o tohumun bütün gerekli olan diğer bileşenler ile irtibat, ilişki kurması gerekir mi? Gerekir. Ne gibi? Mesela o tohumun ihtiyaç duyacağı su, hava, iklim, gübre, renk pigmentleri değil mi? Değişik değişik elma renkleri var. Hangisi olacaksa onunla, o pigmentlerle irtibat kurması gerekir. Ekşi mi olacak, tatlı mı olacak? Bunun için koku. Şimdi büyüklüğü, küçüklüğüne kadar birçok şeyle alakadar olması gerekecek mi tohumu? Eğer tohum yapıyorsa bunlarla alakadar olması gerekecek. Hatta ve hatta biz direkt elmaya odaklandık ama elma olana kadar arada bunun fidan vermesi, ağaç olması, dallanması vesaire gibi şeyleri var. Bu kadar şeyle alakadar olması gerekecek. Münasebettar dedi ya, o tohumun, o habbenin diğer sair birçok bileşenlerle irtibat kurması gerekecek. Mesela ağacın rüzgarda yıkılmaması için incecik gövdede nasıl yıkılmadan durabiliyor? Bu da mı çekirdekli yazılı? Yani elmanın çekirdeğinde bu da mı yazılı? Hayatta kalabilmesi için o rüzgarda, fırtınada yıkılmaması gerekiyor. Peki nasıl kalabiliyor? Şöyle. Bir ağaç kadar bir de yer altında ağaç olduğu ifade ediliyor. Kök salıyor ya. Yani yeryüzünde olan ağacın hacmi, vücudu kadar yerin altında da bir ağacın olduğu ifade ediliyor. Kök salıyor, her yere gidiyor. Köklerin ne derece yayılacağı ve hangi rüzgar ve fırtınalara dayanak gösterebileceğini çekirdeğin biliyor olması lazım yine. Münasebet kuracağı ne var ise çekirdeğin onu biliyor olması lazım. Hangi gübreyle buluşması gerektiğini, hangi büyüklük küçüklükte olması gerektiğini, hangi kokuya bürünmesi gerektiğini, hangi ekşi ve tatlılıkta olması gerektiğini, hangi hava ile birleşeceğini, hangi suyu bulması gerektiğini, her birini elma tohumunun bulması gerekecek. Bulup, yakalayıp bir de onunla anlaşması gerekecek. Mümkün mü? Öyleyse her birini kudretinde tutan bir zat olması lazım ki her birini o tohum için çalıştırabiliyor olması lazım. O tohumu hayattar bir hale getirmek her birini kudretinde ve tahtında işlettiriyor olması lazım. Eğer tohumdan elma meydana geliyorsa, bu hayatı yakalıyorsa demek ki bu turayı bizim Allah'tan başka hiçbir şeye vermememiz gerekir. Çünkü bizzat kainata hükmeden tohumun da elma olmasına hükmetmiştir dememiz lazım. Biz mesela sürekli söylüyoruz, artık o da bize biraz ülfet gibi geliyor ama kış geliyor, bütün bakıyorsun ağaçlar ölüyor. Tekrar ne yapıyor? Bahar geldiğinde tekrardan nefi hayat, hayat üflüyor onlara. Bu bize adi perde gibi görünüyor ama perde arkasında daha demin bahsettiğim gibi onun tekrar hayat kazanabilmesi için çok mesele var, çok mesele. Ne kadar az düşünüp, ne kadar az tefekkür edip bunları gözden kaçırıyoruz. Bunları yakalasak Allah'ı buna göre zikredeceğiz. Bunları tefekkür etsek Allah'ı ona göre tanıyacağız. Allah'ı ona göre tanısak Allah'a ona göre ubudiyetimizi, kulluğumuzu genişleteceğiz. Ama gel gör ki konunun başında söylediğim gibi bizi daha çok merak ettiren şeyler gözümüzün önünde bir hokkabaz gibi. Bir kedinin canlandırılması, bir kuşun canlandırılması gözümüzün önündeki bir ağacın canlandırılmasından daha fazla merakımızı, dikkatimizi çekiyor ne yazık ki. İnşallah bundan sıyrılırız. Şaşırırız inşallah. Bulutların hareket ettirilmesine şaşırmamız lazım. Yerden bu kadar yükseklikte bu kadar seri hareket ettiriliyor. Hem de koca koca ağır, tonlarca ağır bulutlar. Hiçbir zahmet yok ama görüyorsun gözünde. Allah Allah, kayıyor gidiyor böyle. Ya nasıl yapılıyor? Şaşırmamız lazım, hayret etmemiz lazım. Bunlar gözümüzün önünde her biri birer ayet, birer delil. Bu motoru açtıkça, zorladıkça değil mi? Arabada da motoru zorlayınca ne oluyor? Açılıyor değil mi motor? Derler ya, motoru açmak lazım derler. Bir otobana çıkayım, motoru açayım. Aynı şekilde oturta bu tefekkür sistemine motoru açmamız lazım. Motoru açtıkça da bir bulutun hareketi, göçmekte olan bir kuş cemaatini gördüğümüz zaman dahi bile bizlere Allah'ı sürekli hatırımıza getirecek numune olur bunlar. Çok şey gözümüzün önünden böylece gidiyor. Çok şey. Son çıkan bir arabanın sahip olduğu iç mekanizma, teknoloji vesaire şeyler gerçekten çok merakımızı celbediyor. Yahu sokakta gördüğümüz sürekli yavru kediler. Ya bu yoktu, 10 gün önce yoktu. Nasıl bir anda böyle kemiklendi, tüylendi, göz gibi bir şeye sahip oldu? Nasıl yani? Bir de bir tane de değil. Aynı anneden 4-5 tane birden çıkıyor yani. Bol bol yaratıyor, bol bol. Niye buralarda böyle az tefekkür ediyoruz? Hayretimiz bunlardan dolayı gitti bizden. Hayretimiz çok böyle çerçöp şeylere kaldı. İnsan hayretiyle iman derinleşmesi lazım. Bizim hayretimiz hafizen Allah, imanımıza zarar verecek noktalara doğru sürükleniyor. Hayrette dahi bile Allah muhafaza şirk ayrımına götürebilir bizi.
kendimize baksak ya, kendimizi tefekkür etsek ne kadar çok böyle aklımızın almayacağı ve bizi Allah'a götürecek, Allah'ın varlığına, birliğine tefekkür ettirecek o kadar çok kendimize dahi özellikler var ki. Her gece gönül rahatlığıyla uyumanın getirdiği o yumuşaklık nereden geliyor ya? Hangi emniyetten geliyor? Hangi hafiziyet özelliğinden geliyor? Muhafaza özelliğinden geliyor bizde? Uykuya yattığında yarı ölüsün ya. Yarı ölüsün yani, fonksiyonlar gidiyor. Nasıl bir güven ya? Biraz uyuyayım diyoruz ya, o nasıl bir güven yani? Hadi uyanamazsan, hadi tekrardan gözünü açamazsan nasıl bir güven ya? O güveni kalbine koyan ne yani? Ruh gidiyor, dolaşıyor, alemi misalde geziyor. Nasıl bir güven ya? Her gece böyle düşünmeden etmeden uyuyoruz yani. Düşünsek aslında uyuyamayız ha. Hadi geri gelmezse ruh. Öyle değil mi? Hadi geri gelmezse diye. Vesveseden uyuyamazsın yani. Gözler kan çanağına döner böyle. Şöyle ayrılır gözler. Bak abi, ertesi sabah çeki ödeyebilir miyim, ödeyemem mi diye endişe içerisinde bir adamın uykusu kaçıyorsa, yani bu ticaret elimden gidecek mi, gitmeyecek mi, elimde tutabileceğim mi, tutamayacağım mı endişesiyle uykuları kaçıyorsa, vardır belki aranızda. Ben diyorum ki, şu uyku olayını her gün tefekkür etse insan, bu ruh gidiyor. Ya gelmezse, yani tamamen giderse, düşüncesini aklına bir gelecek olsa belki günlerce doğru düzgün uyku uyuyamaz. Endişe duyar yani. Ya tekrar uyanamazsak. Ama olaya bak, çok rahatız. Bir içimizde bir emniyet hissi var. O noktada güven var yani. Bak şimdi, hepinizin illaki var abi yarına falan. Ben diyorum ki, ya nasıl bir emniyet, nasıl bir güven, nasıl bir inanç yarın yine güneşin doğacağına dair. Bizde öyle bir şey var ki, düşünce öyle bir yerleşmiş ki. Yarın sabah yine o saatlerde, aynı saatlerde güneşin doğacağına inanıyoruz. Ama o güneşin nasıl doğdurulduğunu tefekkür edip şaşırmıyoruz. Uyku uyurken çok rahat bir şekilde kendimizi yatağa bırakıyoruz. Ama bu uyku içerisinde başta ruhun ayrılmasından tut, misal aleminde gezmesinden tut, neler gerçekleştirdiğini bir araştırıp da onu irdelemiyoruz. Daha kendimizden yola çıksak, ele almamız gereken, tefekkür etmemiz gereken o kadar çok parça var ki. Bunların her birini tefekkür etsek, maada dedi. O şems-i ezeliden başka hiç kimse bunları tecelli ettiremez, bunları veremez diyeceğiz. Yani o hayatı ve diğer sair sıfatları, perde arkasında devam eden işleri ondan başka kimse yapamaz, veremez, yaratamaz diyeceğiz. Devam edelim. Ve onlara karşı o münasebetlerin nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcu kabbenin kadir-i mutlaktan nispeti kesilip kendi nefsine isnat edilirse, yine o tohum Allah'tan bağı kesildi, kendine bağlandı her şey, onun kendisinden denildi. Evet. yani kendi kendine olmuştur denilirse, Esas kilit nokta neymiş? Kendi kendine olur bunlar. Denilirse, her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. her birini zaten ilah kabul etmek lazım. Dolayısıyla her şeyi görecek bir gözü, her şeyi bilecek bir ilmi, her şeye gücü yetecek bir kudreti, bunların olması gerekir. Kabul etmek gerekir. Evet. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattir. Biz en başta demiştik ya, o su damlalarında gördüğümüz güneşcikler hakiki güneşin birer tecellisidir. Eğer bu mantıkla gitmezse, her bir su damlasındakini güneş kabul ederse, bu dedik ahmaklık olur. Aynı onun gibi. Şu hayat verme delilinde dahi bile her bir hayat sahibine ayrı ayrı hususi turralar vurarak, yani bizzat kendisini işaret eden mühürler vurarak gözümüzün önünde ayrı ayrı mahluklarda bu hayat verme delilini ortaya koyan zata verilmezse, yani bir Allah'a isnat edilmezse, bunlar kendi kendine olmuştur gibi. Ne var canım? Bunlar işte hava, su, toprağın bir araya gelmesiyle meydana gelen canlılardır diyerek onların kendisine vermek, aynı o güneşi su damlasına vermek gibi bir ahmaklık ve bir belahettir. Saçma, deli saçmasıdır. Bunu hiçbir şekilde tefekkür eden, aklı çalışan bir insana kabul ettiremezsiniz. Bu kadar parça kainat içerisinde hadiseler oluyor, işler gerçekleşiyor. Bunun her biri ayrı bir tecelli örneği aslında. Daha demin de bahsettik biraz. Her biri ayrı ayrı tecelli örnekleri. Ve hepsi hayatın çevresinde toparlanmış şekilde. Dedik ki hayat bir merkez olmuş. Dolayısıyla bunca farklı farklı işler hayatın çevresinde bir araya getirilmiş. Hayat olmadığı takdirde
o tecellilerin, o işleyişlerin, o meydana gelen olayların hepsi çöp. Hayat olmayan bir köpeğin ağzına en güzel kemiği de verseniz bir anlam ifade etmez. Yani rızıklandırma ifade etmeyecektir. Hayatı olmayan bir kuşu her ne kadar sevseniz de onda herhangi bir karşılığı olmayacak. Dolayısıyla Allah öyle bir mühür vuruyor ki ne gibi? Hayat verme. Hayat ile hepsini bir anda toplar ve bir anda halk eder, yaratır. Hayat ile bir anda diğer olayları da, diğer fiilleri de bir anda, kendisine ait fiilleri bir anda orada hayat ile yaratır. Bu hayat mührünü dolayısıyla Allah'tan başka, çünkü her şeye kudreti yetmesi icap edeceğinden, gerekeceğinden Allah'tan başka hiç kimse elinde tutamayacaktır. Hayat verme mührü. Turra. Ehadiyet, vahidiyet. O güneşin tecellisi, tecelli her birinde ayrı ayrı ya güneşi kabul edeceksin ya da diyeceksin ki bunlar bir güneşten yansımayan her biri ayrı ayrı bir tecelli örneğidir. Dolayısıyla yeryüzünde hayat sahibi olan her bir varlığa baktığında, her bir canlı türüne baktığında ya diyeceksin ki bunların hayatı kendine ait şartlar içerisinde kendi kendine olmuştur. Ya da diyeceksin ki yok, hayat sahibi bir zat bizzat bu hayatı veriyor ve o verdiği hayat çerçevesinde de diğer esmalarını okutturuyor bizlere diyeceksin. Hangisi daha akla yatkın? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru't davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. İsmi gibi kalmışlar. Kalabalığın içinde yetiştirilmiş, kakılmış İslam'ın bir evlatsın lan sen. Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. mybedesan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.